Bugün benim bile sonuçlarına çok şaşırdım. Çok güzel bir vakanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bu hasta son evre mide kanseriydi. Tümörün tamamı nasıl yok oldu? İnanın ben bile bu kadarına şaşırdım. Maşallah diyelim hastamıza. Bazen onkolojide zor görünen tabloların bile tamamen değiştiğine tanıklık edebiliyoruz. Bu hastamız 62 yaşında erkek hasta. Endoskopi yapılmış, midesinde adenokanser dediğimiz bir kanser tipine rastlanmış. Bize gelince hemen genetik testlerini yaptık ve evreleme PET-CT istedik. Mide korpusunda 11 santimlik dev bir kitlesi vardı. Ama olay burada bitmiyordu. Şöyle PET'ini burada size gösteriyorum. Karın içerisinde çok sayıda metastatik lenf nodu vardı. Mediastin'de yani akciğerdeki mediastin bölgesinde lenf nodları vardı. Yine boyunda supraklaviküler dediğimiz bölgede metastatik lenf nodları vardı. Yani teknik olarak konuşursak bu hasta evre 4 son evre mide kanseri. Şurada çok kritik bir soru geliyor. Her mide kanseri hastası aynı mıdır? Hayır. Çünkü artık yalnızca tümörün yerine bakmıyoruz. Tümörün genetik ve immünolojik özelliklerine de bakıyoruz. İşte bu hasta yaptığımız genetik test sonuçlarında MSI high geldi. PD-L1 CPS skoru 10 geldi. Bu ne demek? İmmünoterapiye çok uygun bir hasta demek. Diğer genetik testleri de negatifte. Ve işte burada bize bir kapı açıldı. Çünkü MSI high hastalarda immünoterapinin etkinliği çok daha yüksek oluyor. İşte bununla birlikte hastaya kemoterapi, immünoterapi başladık. Hangi tedavi başladık derseniz FOLFOX artı nivolumab immünoterapisine başladık. Ve devlet tarafından da ödenen bir immünoterapi bu. Yaklaşık 3 ay sonra PET filmini çektik. Bu PET sonucunu da yine sizlerle paylaşacağım. Başlangıçta 11 santim olan kitle artık görünmüyordu. Tamamen yok olmuş. Karın içindeki lenf nodları neredeyse tamamen silinmiş. Yine boyundaki mediastin'deki lenf nodları oldukça küçüldü, neredeyse tamamen silinmiş. Bazen raporlarda regresyon yazar yani küçülme yazar. Ama burada gördüğümüz tablo çok farklı. Neredeyse tam metabolik yanıt. Ve daha da önemlisi tedavinin üzerinden 16 ay geçti ve hala hasta tam yanıtlı devam ediyor tedavisine. Tabii ki kemoterapi dozlarını düşürdük. İdame dozlarında kemoterapi veriyoruz. Yarı yarıya azaltmış olduk. Ve immünoterapisine devam ediyoruz. Şimdi burada çok kritik bir nokta var. Videoyu izleyen herkesin aklına şu soru gelebilir. Bütün hastalarda böyle etkili sonuçlar alabiliyor muyuz? Maalesef ki hayır. Özellikle mide kanserleri tarihsel olarak agresif seyreden bir tip. O yüzden ben de bu sonuçlara bu kadar şaşırdım. Ama uygun hastada doğru genetik testler yapıldığında, immünolojik belirteçler değerlendirildiğinde ve tedavi kişiselleştirildiğinde bazen yıllar önce hayal bile edilemeyen sonuçları görebiliyoruz. İşte modern onkolojinin ve bilimin en heyecanlı tarafı da bu. Kanseri değil, aynı zamanda kanserin biyolojisini tedavi ediyoruz. Peki siz kemoterapi ve immünoterapi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan tanıdıklarınıza paylaşmayı unutmayın.